Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün de hem kız hem erkek bebekler için hazırladığım, paçaların arasında düğme detaylarıyla beraber tasarladığım tulum yapımını paylaşacağım. Giyilmesi, kullanımı rahat bir tulum olacak buradaki düğme pat çalışması sayesinde. Örmesi de yine çok kolay. Tulum için 3 tane ip kullanacağız. 9 tane de düğmeye ihtiyacımız var. Büyüklüğü 3-6 ay arası uyumlu oldu. Santim olarak ölçülerini hem örerken hem videonun sonunda vereceğim. Daha büyük nasıl yaparız onu da videonun sonunda gösterip anlattım. Tulumumuza yakadan başlayıp öreceğiz. Robayı tamamlayıp önce kolları sonra bedeni öreceğiz. İsteyen misinalı şişle yuvarlak dikişsiz olarak da yapabilir. Bizim örgümüzde yanda dikişimiz olacak. Şurada 0 dikişle birleştirdiğimiz bir detayımız var. Sadece haroşa örgülerle örüp ilerleyeceğiz. Bu tulum çalışmamız yine örmesi kolay bir çalışma olacak. Evet, bu güzel modeli hep beraber yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Örgümde kullanacağım şiş numaram 3,5 numara olacak. Elimin sıklığına göre 3,5 numara benim için uygun. İpimde herhangi bir bebek ipiyle çalışabilirsiniz. Alize olur, nako olur. Ben elimdeki var olan ipimle çalışacağım. Bunun nako Elite Baby olması gerekiyor. 3,5 numaralı şişime tam 74 tane ilmeğimi attım. Hemen burası benim ilk sıram. İpimi de bağladım, sabitledim. İlmek atış şeklini bilmeyen ve bunu soran arkadaşlarım diye ben hemen örgüme başlıyorum. İlmek atış tekniği göstermiyorum. Bu tekniği gösteren birçok arkadaşım video çalışmaları var. Oradan faydalanabilirsiniz. İlk örgüye başlarken ilmek nasıl atılır şeklinde aratırsanız bulursunuz. Oradan da ilmek atış tekniğini öğrenebilirsiniz. Şimdi 74 tane ilmeğimi attım. Düz kenar çalışması yapacağım örgümün sağında ve solunda. Bu detayı yapmak istemiyorsanız direkt dümdüz şekilde zaten birkaç sıra öreceğiz haroşa örgülerle. Eğer ki düz kenar çalışması yapmak istiyorsanız benim anlatışımı zaten birçok arkadaşım biliyor. Ben birçok örgümde bu tekniği anlattım. Şöyle bir görüntüyü sevdiğim için ben düz kenar çalışması yapacağım. Şimdi örgüme ilk başlarken her zaman ilk 2 ilmeği düz olarak alıyorum. Sonra haroşa örgüme geçiyorum. İlk 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Zaten haroşasını düz örgü tekniğiyle öğren arkadaşlarım için düz olarak örmeye devam edecekler. Ben haroşamı bu şekilde örüyorum ters örgü tekniğiyle. Bu kafanızı hiç karıştırmasın. Sizler bildiğiniz gibi haroşanızı çalışabilirsiniz. Burada ortadaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum sonuç olarak. Şimdi baştaki ilk 2 ilmeğim düz ve son 2 ilmeğime kadar haroşa örgülerle ilerliyorum ve son 2 ilmeğim kaldı şişimde. Burada ipimizi ön tarafa alıyoruz. Bizden tarafta olacak ve son 2 ilmeği örmeden şişimize geçiriyoruz. Haroşa örgüsünü düz örgü tekniğiyle yapan arkadaşlarım da aynı şekilde ipini ön tarafa alacaklar. Sonra 2 ilmeği boş olarak şişimize geçireceğiz. Sonra örgümüzü çeviriyoruz. Yine ipimiz arka tarafta kalıyor. İlk 2 ilmeği ne yapıyorduk? Düz olarak örüyorduk. Burada da örgümüze başlarken ilk 2 ilmeğimiz düz. Sonra bildiğimiz gibi haroşa örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Haroşa çalışmamızdaki ilmek alış şeklimiz hiç önemli değil. Herkes bildiği gibi yapabilir. İlerliyorum yine son 2 ilmeğim kalana kadar. Son 2 ilmeğimde de örmeden şişime geçireceğim. Bu detayı 1-2 defa göstereyim. Sonra bizler örüp ilerleyeceğiz. İlerledim. Şişimde son 2 ilmeğim kaldı. Yine ipimizi ön tarafa alıyoruz. Sonra 2 ilmeği boş olarak şişimize geçiriyoruz. Örgümü çeviriyorum. İpim arkada tabii ki. Ve ilk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. İlerledim. Son 2 ilmeğim. Örmeden şişime geçiriyorum. Örgümü çeviriyorum. 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Başka hiçbir detay yok. Düz kenar çalışması uygulayarak haroşa örgülerle örüp ilerleyelim. Çok minik bir şekilde ortaya çıkmaya başladı zaten. Şöyle bir görüntümüz olacak. Bu detayı yapmak istemiyorsanız normal haroşa olarak örüp ilerleyebilirsiniz örgünüzü. Bu 74 ilmeği bir miktar örelim. Sonra roba ayrımında tekrar devam edelim. Sıralarımı tamamladım. Bu 74 ilmeğimi hiçbir işlem yapmadan, tabi sadece düz kenar çalışmamı yapmaya devam ederek 15 sıra ördüm. Şurası benim örgümün ön yüzü. 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 15 sıra ördüm. Roba ayrımlarını yapacağız bu aşamada. Ben işaretlerimi de taktım daha anlaşılır olması için. Robamızı yakamızın ters yüzünde kuracağız. Yakalı çalışmalarda biliyorsunuz robamızı yakamızın ters yüzünde kuruyoruz. Çünkü şurada göstereyim. Burası benim örgümün ön yüzü. Şöyle çevirdiğimde zaten düzgün görüntüyü elde etmiş olacağız. Örgümün arka yüzündeyim. İşaretlerimi taktım. Ve ayrımı 74 ilmeği nasıl yapacağız hemen onu anlatayım. 74 ilmeğimizi 14 önlere verdim. 8 kol, 22 arka, 8 kol, 14 önlere vererek ve şu daire içine aldığım ikişer ilmeğim de roba artışları için sabit 2 ilmeğim olacak. Bu 2 ilmeğimin sağında solunda örgümün her ön yüzünde gizli artırma yaparak yeterli uzunluğa geleceğiz roba artışları için. Şuradan bahsediyorum. Bu 2 ilmeğimizin sağında solunda örgümüzün her ön yüzünde gizli artırma yapacağız ve haroşa örgülerle devam edeceğiz. Bir miktar daha şurada düz kenar çalışması yapmaya devam edeceğiz örgümüzün kenarlarında. Şimdi burası benim yakamın arka yüzü, ancak örgümün ön yüzü olarak kabul edip roba çalışmama başlıyorum. Önüm için tabii ilk 2 ilmeğimi yine düz olarak örmeye devam ediyorum düz kenar çalışması için. 14 ilmek örüyorum. 3 14 ilmeğimi ördüm. Ön taraf için 14 ilmek ayırmıştık. Şuraya getireyim. 14 ilmeği ördükten sonra zaten işaretimi taktığım noktadayım. Burada bir gizli artırma yapıyorum. İşaretimi geçiriyorum. Bu 2 ilmeğimi benim sürekli düz olarak öreceğim. Örgümün ön yüzünde düz olarak bu 2 ilmeğimi ördüm. İşaretimi geçirdim ve 2 düzden sonra hemen yine bir gizli artırma yapıyorum. Burası benim kol ilmeklerim. Kol ilmeklerim için 8 ilmek haroşa örüyorum. Gizli artırmadan sonra 1 7 8 ilmek ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. İşaretimi geçirip bu 2 sabit ilmeğimi düz olarak örüyorum. İşaretimi geçirip gizli artırmamı yapıyorum. Arka ilmeklerimdeyim şu an. Arka için 22 ilmek haroşa örüyorum. ...21, 22 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Aradaki sabit 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İşaretimi geçiriyorum. Bu 2 ilmeğimi sürekli sağında ve solunda gizli artırma yapıyoruz. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerimdeyim. Kol ilmeğim için 8 haroşa örüyorum. 1 8 ilmeğimi ördüm. İşaretimi taktığım noktadayım zaten. Gizli artırmamı yaptım. Aradaki sabit 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve ön ilmeklerimdeyim. Ön ilmeklerimde 14 tane zaten biliyorsunuz. Gizli artırmamı yaptım ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Tabii yine son 2 ilmeğimi örmeden şişimi geçireceğim. İki ilmeğim kaldı. Örmeden şişime geçirdim. Örgümü çeviriyorum. Örgümün arka yüzünde aradaki sabit ilmeklerimi sadece şu işaretlerimin arasında olan 2 ilmeğimi ters olarak öreceğim. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Şimdi ön ilmeklerimi örüyorum. İşaretime kadar 15 ilmek olmuş oldu. Ön yüzde yaptığım gizli artırmaları da artık haroşa olarak örüyorum. Sadece şu 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Benim örgüme göre zaten bütün ilmekleri ters olarak örüyorum arka yüzde. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Tekrar ön yüzde
Artırmalarımızı yapalım. Örgümün arka yüzünden sıramı tamamladım. Tekrar ön yüze geçiyorum. Ön ilmeklerimi örüyorum. Tabi ilk 2 ilmeğim yine düz. Artırma ile beraber önümde 15 ilmeğim oldu biliyorsunuz. İşaret taktığım noktaya kadar haroşa örgülerle ilerliyorum. Kenardaki 2 düz ilmeğim de dahil toplam ön tarafta 15 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Ve aradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Kol ilmeklerimdeyim. Kolumda da bir önceki sırada yaptığımda 8 ilmeğimle vardı. Gizli artırmalarla beraber 10 ilmeğim oldu. Tabi 2 düzümü ördüm. Hemen bir gizli artırmamı yapıyorum. Ortadaki 10 ilmek haroşamı örüyorum. Saymasak da zaten hem işaret taktık. Gizli artırmamı yaptım. İşaretimi geçirdim. 2 düz ilmeğim zaten 1-2 sıra sonra ortaya çıkıyor. Bu 2 düz ilmeğim sağında solunda gizli artırma yapacağımı görüyorum zaten. Şimdi arka ilmeklerimdeyim. 2 düzümden sonra bir gizli artırma yaptım ve arka ilmeklerimde 22 idi, 24 oldu. 24 ilmek haroşamı örüyorum. 24 ilmeğimi ördüm. Hem işaretimi gördüğüm noktadayım. 2 düz hattıma geldim yani. Bir gizli artırma yapıyorum. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Kol ilmeklerimi örüyorum. Kol ilmeklerimde artırma ile beraber 10 ilmek olmuştu. Gizli artırmadan sonra 10 ilmek örüyorum. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Kalan 15 ilmeğimi örüyorum ön taraf için. Arka yüzde de haroşalarımı örüyorum. Sadece bu ön yüzde 2 düz hattım oluşuyor. Onu arka yüzde 2 ters olarak öreceğim. Ortadaki ilmeklerim haroşa zaten. Kolay aslında, anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Şöyle son 2 ilmeği yine örmeden şişime geçiriyorum. Arka yüzden buradaki ilmeklerim, ortadaki ilmeklerim haroşa, sadece şu 2 işaretimin arasındaki 2 ilmeğimi ters olarak öreceğim. Sıramı tamamlayıp tekrar ön yüze geçelim ve gizli artırma yapmaya devam edelim. Gizli artırmalarımızı sadece örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz. Arkada hiçbir detay yok. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Haroşa örgülerle ilerledim. Bu 3. sıra artırmamız olacak. Gizli artırmamız ve şu ana kadar 16 ilmek ördüm. 2 düzümü gördüm. İşaretlerimi de çıkardım. Zaten anlaşılır oluyor. 2 düz hattım ortaya çıktı. Örerken hem benim için zor oluyor. İşaretlerimi çıkardım. 16 ilmek haroşamı ördüm. 2 düzümü gördüm. Bundan önce bir gizli artırma yapıyorum. 2 düz ör. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerimi örüyorum. Kol ilmeklerimde 12 ilmek oldu. Gizli artırmadan sonra 12 haroşa örüyoruz. Dediğim gibi aslında düz hattımda belli oldu. O düz hattımı görünce ondan önce bir gizli artırma yapıyorum. 2 düzümü örüyorum. Hemen bir gizli artırma yapıyorum. Böyle böyle yeterli uzunluğa gelene kadar roba çalışmamızı örüyoruz. 2 düzümü gördüm. Gizli artırmamı yaptım tabi. 2 düz ör. Gizli artırmamı yapıyorum. Arka ilmeklerimi örüyorum. Sıramızı bu şekilde yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Bu aşamadan sonra daha fazla anlatmayayım. Sizi de sıkmayayım. Videoda uzamasın. Örgümüzün her ön yüzünde bu 2 düzümüzün sağında solunda gizli artırmalar yapmaya devam edelim. Hemen iliğimizi çalışacağız zaten. Şöyle 2-3 sıra daha örelim. Kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. İlerleyelim. Arka yüzde hiçbir detay yok. Sadece ön yüzde yaptığım 2 düzümü arka yüzde 2 ters olarak öreceğim. Ortadaki ilmeklerim haroşa. Açacağım yere kadar devam ettim. Şimdi burada iliğimizi beraber çalışalım. Dediğim gibi örgümün her ön yüzünde bu 2 düz ilmeğimi sağında solunda gizli artırmalar yapmaya devam ettim. Şimdi birinci iliğimizi çalışalım. Burada
Kaçıncı sırada açıyorum iliğimi? Şu robo ayrımını yapmaya başladığım yerden itibaren aşağı doğru saydığımda 2, 4, 6, 8 sıra 8 diş haroşa sırası yapmış oldum. Sizler bunu 7 diş haroşa sırası sonrası 8 diş 1-2 sıra eksik veya fazla olması hiç önemli değil. Şimdi şu 2 düz hattıma kadar kaç ilmeğim var onu da sayayım. Benimle beraber kıyaslayabilin diye. 2, 4, 22 ilmekte ön taraf ilmeğim olmuş oldu. Şimdi 4 ilmek çalışacağız ve sonrasında iliğimizi yapacağız. Örgümün ön yüzündeyim. Düz kenar çalışmamı yapmaya devam ediyorum. İlk 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Haroşama başladım. Başta 4 ilmek çalışmış oldum. Şişime bir doluyorum şu şekilde. Sonra yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İliğimizi çalışmış olduk. Bu kadar basit. Artık bir detay yok. Bizler yine roba artışları için bu 2 düz hattımızın sağında solunda gizli artırmalar yapmaya devam ederek örelim. İkinci iliğimizi de yine şu ilik açtığımız yerden aşağı doğru saydığımızda 8 diş haroşa sırası daha olduğunda ikinci iliğimizi yine açalım. Roba artışlarını yapmaya devam edelim. Zaten haroşa örgülerle örüp devam ediyoruz. 2 düz hattımıza da yine devam ediyoruz. Arka yüzde bu 2 düzümü ters olarak örmeyi unutmayalım. İliğimizi çalışmış olduk bu haliyle. Devam edelim. Gizli artırmalarımı yaparak devam ettim. Roba uzunluğumu tamamladım. 20 defa gizli artırma yapmış oldum. Bu arada ikinci iliğimi de açtım. 7 diş 8 diş haroşa sırası sonrası isteğinize göre ikinci iliğinizi açabilirsiniz. Sonra yine bir miktar ördük zaten. Çünkü burayı 20 sıra artırma yapmamız gerekiyor. Bu 20 defa artırmayı nasıl anlarız? Robayı ayırırken biliyorsunuz ön tarafımızda 14 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi şu 2 düz ilmeğime kadar 34 tane ilmeğim oldu. Dolayısıyla 20 defa gizli artırma yaptığımı anlıyorum. Biraz daha küçük yapmak isteyen arkadaşlar tulumunu yeni doğan gibi 18 sıra yaptıktan sonra da hemen kol çalışmasına başlayabilirler. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da yine 20 sıra değil de 2 sıra daha eklediğinde 22-23 sıra yaptığında tulumu biraz daha büyük olacaktır. Şimdi artık roba çalışmamızı tamamladık. 20 defa artırma benim için yeterli. Ön taraftan ilerleyeceğim. Sadece kol çalışmamı öreceğim. Sonra arka bedeni ilerleyip diğer kol çalışmamı öreceğim. Şimdi ön yüzden ilerliyorum. Şu aradaki 2 sabit ilmeğimden bir tanesini öne, birini de kola dahil edeceğim. Yine burada da bir tanesini kola, birini arkaya dahil ederek sadece kol çalışmamı öreceğim. Örgümün ön yüzünden ilerliyorum. İlerledim, koltuk altına kadar geldim. Artık gizli artırma yapmıyorum dediğim gibi. Buradaki 2 düz ilmeğimden bir tanesini ön tarafa dahil edince bunu da yine haroşa olarak ördüm. Dahil ettim ve önümde 34 ilmeğim vardı. Bir taneyi de dahil edince 35 ilmeğim olmuş oldu. Şimdi sadece kolu öreceğiz. Buradaki bir düzü de kola dahil edip kol çalışmamızı yapacağız. Başka yardımcı bir şiş aldım ve kol çalışmamdaki bu düzümü de haroşa olarak aldım. Örmeye devam ediyorum. İlerledim. Buradaki 2 düzümden birini de kola dahil ediyorum ve örgümü çeviriyorum. Kolum için saydığım ilmeklerim tam 50 tane oldu. Bu 2 ilmekleri dahil ettiğimde bu 50 ilmeğimizi kolumuz için yeter uzunluğa gelene kadar örüp ilerleyeceğiz. Tekrar örgümü çeviriyorum. Şimdi burada bir detay yok. Bu 50 ilmeğimizi yeterli uzunluğa gelene kadar buradaki 50 ilmeğimi çalışacağım. Sonrasında dediğim gibi sağında solunda birer tane ilmek çalışmamı tamamladım. Uzunluk olarak 32 diş haroşa sırası ördüm ben. Santim olarak ölçtüğümde de 15 santim çalışmış oldum. Bu arada bu 50 ilmeğimi sağında bir solunda bir ilmek olmak üzere 2 ilmek eksilttim ve 48 ilmekle tamamladım kol çalışmamı. Sizler tercihinize göre birkaç tane daha eksiltme yapabilirsiniz. 46 ilmekle, 45 ilmekle de kolunuzu tamamlayabilirsiniz. Daha derli toplu bir görüntü olmasını istiyorsanız. Şimdi buradaki kol çalışmamı tamamladım. İpimi örgümün ön yüzü tabii ki arka taraftan bağlıyorum. Diğer koltuk altına doğru geliyorum.
İlerledim. Arka ilmeklerimi de saydım bu arada. Şu iki düz ilmeğimi de dahil ettiğimde her iki tarafta da arka taraftaki ilmeklerim 64 ilmek olmuş oldu. Yine yardımcı şiş alıyorum ve kol çalışmama başladım. İlerliyorum. Buradaki iki düzümden de bir tanesini kola dahil ettim ve örgümü çeviriyorum. Yine burada da diğer kolda çalıştığım gibi 50 ilmeğimi 32 diş haroşa sırası kadar öreceğim. Tabii ki sağında solunda yine burada da aynı şekilde kesmemi yapacağım. Sizler de diğer kolunuzu nasıl çalıştıysanız bunu da aynı şekilde yapıp tamamlayıp bu kolumuzu da bitirelim. Sonra beden örgümüzde devam edeceğiz. Şimdi şuradaki kol çalışmamızı örüp tamamlayalım. Diğer kol çalışmamı da tamamladım. İpimi de biraz uzun bıraktım ki dikişte kullanmak için. Devam ediyoruz. En son ipimizi şu arka taraftan bağlayıp ilerledik. Sonra kolumuzu bitirdik ve yine örgümüzün ön yüzünden şuradan ipimizi bağlayacağız. Buradaki bir düzümü de biliyorsunuz haroşa olarak örgüme dahil edip örüyorum. Şöyle sıramı tamamladım. Artık yakamızdaki pat çalışmasını birleştireceğiz. Üst üste denk getirip 5 ilmek bu taraftan 5 ilmek bu taraftan üst üste denk getirip ilmekleri beraber alıp öreceğiz. Dolayısıyla ön tarafı bütün olarak örüp ilerleyeceğiz. Şöyle ki şurada göstereyim. Pat çalışmamı üst üste denk getirdim. 5'er ilmek ve ilmekleri beraber alıp örünce böyle bir görüntü oluşuyor. Yan tarafta da dikişimiz olacak. Ben bu tulumu misinalı şişle yuvarlak örgü tekniğiyle ördüm. Yan tarafta dikiş olmadan ilerledim. Burası benim tur başlangıcım. Yani sıramı tamamladığım nokta olduğu için bir hat olarak gözüküyor. Misinalı şişle dikişsiz olarak örmek isteyen arkadaşlarım için püf noktası vereceğim. Bizler dikişli olarak öreceğiz. Yan tarafında sıfır dikiş yaparak ilerleyeceğiz. Bu aşamaya kadar da misinalı şişle örmemin sebebi arkadaşlar masaya çarpıp ses yapmasın diye bunu tercih edip sizler normal şişle örüp ilerleyebilirsiniz. Oraya takılmayalım. Şimdi misinalı şişle örgü örmeyi bilen arkadaşlarım için söylüyorum. Tulumunu dikişsiz olarak örmek isteyen arkadaşlarım sıra başlangıcına geldiğinde bir sıra ters, sırasını tamamladığında bir sıra düz olarak örecekler. Çünkü haroşa sıralarımızın oluşması için bunu yapmamız gerekiyor. Sürekli örgümüzün ön yüzünde kaldığımız için misinayla örerken dikilsiz bir şekilde yuvarlak örgüde biliyorsunuz sürekli örgümüzün ön yüzünde kalarak devam ediyoruz. Ters örersek devamlı örgümüz ters örgülerden oluşur. Düz örersek de örgümüz düz olur. Bunun için bir sıra ters bir sıra düz olarak sıramızı tamamladığımızda buna dikkat ederek devam ederseniz haroşa sıralarınızı yapmış olursunuz. Ama biz tabi bu detayı ben misinayla örmek isteyen, dikişsiz olarak örmek isteyen arkadaşlarım için hatırlattım. Bizler bu ön tarafı birleştirdikten sonra yan tarafta açık bir şekilde öreceğiz. Diğer tarafımız örerek ilerleyeceğiz. Dikişimiz tek tarafta olacak. Sıfır dikiş yapmak isteyen arkadaşlarım da örgünün kenarları şu şekilde diş diş olacak şekilde ilmeklerini alırlarsa sıfır dikişle birleştirmemizi yapmış oluruz. Şimdi birleştirmemizi yapmak için arkadaşlar haroşa sıramızın devam etmesi gerekiyor. Ve bunun için bu taraftaki ilik açtığım yerdeki ilmeklerimi koltuk altına kadar yani 35 ilmeğimi şişe aktarıyorum. Zaten burada bir ayrıklık var. İpimizi buradan bağlayacağız. Ve örgümüzün başlangıç noktası bu koltuk altı olacak. Buradaki ipimi de kesiyorum artık. Burayla işim bitti. Birazcık uzun bırakabilirsiniz. Burada düğmeleri dikerken kullanabiliriz. Biraz uzun bıraktım. 2 tane düğme dikeceğiz ya buraya. Onun için. Şimdi
İpimi buradan bağlıyorum koltuk altında. Örgümün iç yüzündeyim. Şişimde 5 tane ilmeğim kalana kadar haroşa örgülerle ilerliyorum. İlerledim ve şişimde 5 tane ilmeğim kaldı. Bunu ne yapacağız? Diğer şişimin ucunu getiriyorum. İlikli olan kısım üst tarafta kalacak şekilde şöyle denk getiriyorum. Alttaki şişimdeki ilmeğim ve üstteki şişimdeki ilmeğim ikisini birden geçirdim ve haroşa olarak örüyorum ve ilmeklerimi serbest bırakıyorum. Aynı şekilde alttaki şişimdeki ilmeğim, üstteki şişimdeki ilmeğim ikisinin içinden ipimi geçirip haroşamı çalışıyorum. Sizler haroşalarınızı bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu sonucu hiç değiştirmez. Ona takılmayalım. Bu 5 ilmeği bu şekilde örüyorum. Beş ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Çok kolay bir detay ve birleştirmemizi yapmış olduk. Şuradaki ipimi de içeriden bağlayabilirsiniz gizlice. Zaten dediğim gibi ben düğmemi dikerek kullanacağım, değerlendireceğim onu. Şimdi birleştirmemizi yaptık ve ilerliyorum. Gördüğünüz gibi sıramda hiçbir değişiklik yok. Düzgün bir görüntü oldu. İlerliyorum. Aynı zamanda buradaki koltuk altında birleştirmemi yapacağım. Diğer tarafta dikiş olacak. Tamam. Burası benim örgümün başlangıç noktası olduğu için dönüyorum. Birkaç sıra örünce daha anlaşılır olacak. Fark ettiyseniz diğer koltuk altım burası. Şu şekilde burası açık kalacak. Şöyle burası birleşik bir şekilde öreceğiz. Ve örgümün bedeninde toplam ilmek sayısını da söyleyeyim size benimle kıyaslayabilin diye. Toplamda 129 tane ilmeğim var. Şimdi örgümün ön yüzünden ilerliyorum. Bu koltuk altımı birleşik olacak tabii ki. Örüp geçiyorum. Şöyle. Öndeki yaka kısmındayım. Burayı zaten birleştirdik. Örüyorum. Bu aşamadan sonra hiçbir detay yok. Tulumumuz yeterli uzunluğa gelene kadar bedeninde. Şöyle. Şimdi örgümü çevirdim ve yine haroşa örgülerle örüp ilerleyeceğim.
Hiçbir zorluğu yok. Çok basit bir şekilde örüp ilerleyeceğiz. Şöyle zaten burası örgümün benim başlangıç ve bitiş noktam. Burayı da kapalı bir şekilde, bir detay olmadığı için bizler örüp ilerleyelim. Kaç sıra kaç santim ördüğümü söyleyeceğim. Dediğim gibi şişinde de 129 tane ilmeğim var. Devam edelim. Örgülerimle devam ettim. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Şimdi bu koltuk altını aşağı doğru saydığımda 37 diş haroşa sırası örmüş oldum. Bu aşamada tulumumuzun arka kısmında eksiltme detaylarımız olacak. Bu arada ben diğer koltuk altımı diktim. Düğmelerimi aşamadaki yapacağımız kesme detayını hemen şurada anlatmak istiyorum. Tulumumuzun arka kısmında bebeğin poposuna gelecek olan yerde birkaç tane kesme detayımız olacak. Bunu da örgümüzün yani tulumumuzun arka tarafında çalışacağız. Tulumumuzun da arka ilmek sayısı biliyorsunuz 64 ilmekti. Hemen buradan işaretimi aldım. 64 ilmek olan arka tarafı belirledim. Ön taraf içinde 65 ilmeğim vardı. Dolayısıyla örgümü ikiye ayırmış oldum. Zaten koltuk altını ayırıp kolları örerken arka tarafta 64 tane ilmeğim olduğunu söylemiştim. Sizler de örgünüzün ilmek sayısına göre arka ilmek sayısını koltuk altından itibaren işaret takarak hem işaretinizle beraber ilerleyebilirsiniz. Ya da sayıyı biliyorsanız şimdi bu aşamaya geldiğinde işaretinizi takıp arka tarafı çalışacağımızı anlayabilirsiniz. Şimdi koltuk altından buraya kadar 37 diş haroşa sırası ördüğümüzü söylemiştim. Burada kesmeler yapacağız dediğim gibi ve aynı zamanda yine örmeye devam edeceğiz. Şimdi buradaki kesmelerimizde başta 20 ilmek öreceğim. Sonra 2 ilmeği bir alıp keseceğim. Ortada 20 ilmek öreceğim. Yine 2 ilmeği bir alıp keseceğim. Ve arka tarafım olan şu işaret taktığım noktaya kadar da 20 ilmek örmüş olacağım. Zaten kalan ilmeklerimi yine öreceğim. İçeriden örgümün ters yüzünden de bütün ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Örgümün ters yüzünde hiçbir detay yok. Sadece arka kısım olan şu 64 ilmeğimizde kesme, eksiltme işlemi yapacağız. Bunu yapması da yine çok kolay bir yöntem. Baştaki 20 ilmeğimi örüyorum. 19, 20 ilmeğimi ördüm. Dediğim gibi örgümün ön yüzündeyim. Daha doğrusu düz yüzündeyim. Çünkü burası çalıştığım nokta benim örgümün arka tarafı. Şimdi 20 ilmeğimi ördüm haroşa olarak. Burada gördüğüm 2 ilmeği bir alıp yine haroşa olarak kesiyorum. Eksiltmemi yapmış oldum. Şimdi eksiltme yaptıktan sonra 20 ilmek daha örüyorum. 19, 20, 20 ilmeğimi ördüm. Yine yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Şöyle ki baştaki 20 ilmeğimi ördüm. Eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden sonra 20 ilmek sayarak ördüm. Yine burada 2 ilmeği bir alıp kestim. Ve işaretime kadar da 20 ilmeğim kaldı. Burayı da örüyorum. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. İşaret taktığım noktaya kadar da yine 20 ilmeğimi ördüm. Kalan ilmeklerimi yine haroşa olarak çalışıyorum. Bu tarafta hiçbir detay yok. Burası da benim diğer örgümün yan tarafı olmuş oldu işaret taktığım. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çeviriyorum. İç yüzünden hiçbir işlem yapmadan ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Eksiltmeleri örgümün düz tarafında yapacağız. İç yüzden de bütün ilmekleri örelim. Tekrar arka tarafa geçtiğimizde eksiltmeleri beraber yapalım. İç yüzden de sıramı tamamladım. Şimdi tekrar etmek istiyorum. 37 diş haroşa sırası örmüştük. Bu aşamada tulumumuzun arka kısmında, popo kısmında kesmeler yapacağımızı söyledim. Ve tulumumuzu arka ilmek sayısını da örerken biliyorduk. 64 tane ilmeğimiz vardı. Bu 64 ilmeği bulup hemen işaretimi taktım. Örgümü ikiye ayırmış oldum. Burası da benim tulumumun ön yüzü ve ön tarafta da 65 ilmeğim var. Şimdi arka tarafta kesmeler yapacağım için örgümün ön yüzünden ilerlerken 20 ilmek ördüm, kesmemi yaptım, 20 ilmek ördüm, kesmemi yaptım ve işaretime kadar 20 ilmek ördüm. Tam burada ortalamak niyetiyle bu işareti alıyoruz. Bunu ihmal etmeyelim. Şimdi ikinci sıra kesmemi yapacağım. Yine başta 20 ilmeğimi öreceğim. Sonra kesmemi yapacağım. 20.
20 ilmeğimi ördüm. Şurası da benim kesme yapmış olduğum ilmeğim, kendini belli ediyor zaten. Bunu ve yanındaki ilmeği 20 ilmek ördükten sonra zaten bu hemen ilk gördüğüm 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ve diğer kesme yaptığım noktaya kadar sayıda vermem gerekirse 18 ilmek örüyorum. ...18 ilmek ördüm. Şurası benim kesmiş olduğum ilmeğin bir önceki sırada. 18 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ve kalan 20 ilmeğimi örüyorum. Zaten kalan bütün ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Buradaki olay, şurada göstereceğim yine hemen size. Tulumumuzun arka kısmındaki yaptığımız kesmelerde bu sağındaki ve solundaki 20 ilmeğim sabit kalıyor. Ortadaki 20 ilmeğimde eksilme oluyor. Şöyle aşağı doğru üçgen bir görüntü oluyor. Bu ortadaki ilmeklerimde eksilme oluyor. Baştaki 20 ilmeğimi sabit öreceğim. Sonra kesmelerimi yapacağım. Ortadaki eksilmeye devam ettirerek. Şimdi kalan ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. İç yüzden de bütün ilmeklerimizi örelim. Tekrar örgümüzün düz yüzünde arka kısmı geçince kesmeler yapmaya devam edelim. Sıramı tamamladım. Bir detay olmadığı için ben oraları geçiyorum. İç yüzden de örgümü ördüm. Tekrar örgümün ön yüzünde arka tarafındayım. Ve baştaki 20 ilmeğimi yine ördüm. Ve yanında 2 ilmeği keseceğim. Şurası kesme yaptım. İlmeğim zaten belli oluyor. 20 ilmeğimi ördüm başta. Hemen yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum ve bu defa kestikten sonra 16 ilmek örüyorum. 16 ilmeğimi ördüm. Yine bu yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum ve kalan sabit işaret taktığım noktaya kadar tabi sabit 20 ilmeğimi örüyorum. Yine burada da kalan ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz sonuç olarak. Şöyle ilerleyelim. Sonra örgümüzün iç yüzünden tekrar örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtiğimizde yine baştaki 20 ilmeği sabit öreceğiz ve kesme yapacağız. Bu sefer ortada 14 ilmek öreceğiz. Kesme yapacağız. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Örgümün iç yüzünden tekrar öreceğim. Kaç sıra kesme yaptığımızı söyleyeceğim. Bu aşamadan sonra bizler örüp ilerleyelim isterseniz. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi örgümün iç yüzünde hiçbir eksiltme yok. Sadece ilmekleri olduğu gibi eksiltmelerimi tamamladım. Bunu 4 sıra yapmış oldum. 4 sıra yapınca 8 ilmek eksiltmiş oldum ve arka ilmeklerim 56 ilmeğe düşmüş oldu. Bu arada eksiltmelerimi yaptım. Bir sırada öylece hiçbir işlem yapmadan ördüm. Biz eksiltmeye başlarken biliyorsunuz örgümüzün bedeninde 129 tane ilmeğimiz vardı. 8 tane de eksiltme yapınca örgümüzün beden çevresinde şu an 121 tane ilmeğimiz oldu. Bu 121 ilmeği 4 sıra kesmemi yaptıktan sonra da bir sıra daha şöyle ördüm. Ve bu aşamaya kadar 42 diş haroşa sırası çalışmış oldum. Bu 42 sıra sizin örgünüze göre bir sıra eksik veya fazla olabilir. Bu hiç önemli değil. Arka taraftaki popo kısmına gelen kesme detayını tamamladığımıza göre artık A ortası için kesmeler yapma aşamasındayız. Bu işaretleri de o yüzden aldım. Dediğim gibi arka tarafta 56 ilmeğim kaldı. Ön taraftaki ilmeğim zaten 65 ilmekti. Bu her iki tarafında tam orta noktasını buldum. Ön taraftaki 65 ilmeğim de 32 ilmek bu tarafta, 32 ilmek bu tarafta, şu işaret aldığım noktaya kadar tabii ki. Tam ortada kalan bir tek ilmeğime de biliyorsunuz 65 ilmek tek sayı biliyorsunuz. Ortadaki kalan ilmeğime de işaretimi taktım, tam ortaladım. A ortası için ön tarafta, şurası benim örgümün ön tarafı oluyor. 5 ilmek eksilteceğim. Arka tarafta da yine orta noktayı buldum. 28 ilmek bu tarafta, 28 ilmek bu tarafta, tam 2 ilmeğimin ortasına taktım. İlmeklerimin denk gelmesi için de bu tarafta 6 ilmek eksilteceğim. A ortamızda 5 eksiltecektik ama bir tarafta 6 ilmek eksiltelim ki tek paçamıza 55 ilmek düşsün. Şu an çünkü şişimizde 121 ilmeğimiz var. Tek paçamız 55, diğer paçamızda 55 ilmek olarak örüp ilerleyeceğiz. Şurada göstereyim. Şimdi A ortasındaki kesmemizi yapacağız. Şöyle göstereyim. Öncelikle tek paçamızı örüp tamamlayacağız. Sonra diğer paçamızı tamamlayacağız. Bu aşamadayız. Şimdi örgümüzün ön yüzünden ilerlerken tam A ortasında burada kesmemi yapacağım. İşaretimi bu yüzden aldım ki daha orantılı bir şekilde kesebilelim diye.
ilerliyorum. Burası şu an benim örgümün arka tarafı. Buradaki tarafta ben 6 ilmek keseceğim ortam için. Ön taraf zaten tek sayı. Tam da ortaya denk geldi. 2 ilmek bu taraftan, 2 ilmek bu taraftan. Burada da 5 ilmek eksilteceğim. Şimdi. Evet, 6 ilmek keseceğimi nasıl anlayacağım? Şu işaretim tam benim ortamın ortası olacağı için. Bu işaretimin 3 ilmek, diğer tarafında 3 ilmek, diğer tarafında olacak şekilde başlıyorum kesmeye. Bildiğiniz kesme tekniğiyle kesebilirsiniz. Çıkarıyorum bunu. 3 4 5 ve 6 defa kesme yapmış oldum. Dediğim gibi 5-5 yapacaktık ama bir tane ilmeğimiz fazla olduğu için bu örgümüzü dikerken hiç belli bile olmaz. Şimdi ilerliyorum. Örgü örerek şu tam ortadan işaret aldığım noktaya kadar şöyle ilerleyelim. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Burası benim tam yan taraftaki olan işaretim. Yine şöyle şişimde devam ettireyim. Ön taraftaki A ortasına doğru ilerliyorum. Ön taraftaki A ortasına doğru ilerledim. Şimdi bu işaret taktığım yerde 2 ilmek bu tarafta, 2 ilmek işaretim diğer tarafında ve ilmeğimin takılı olduğu yeri, işaretim takılı olduğu ilmeği de sayınca 5 tane ilmeğim var. Burada 5 tane ilmeğimi kesiyorum A ortası için. 1 2 4 5. Buradaki A ortası kesmemizi de yapmış olduk. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Sıramı tamamladım. Evet, şimdi burada ne yapacağız? Burada bir detayımız olacak yine. Buradaki dikişimizi sıfır dikişle daha sonra dikip birleştireceğiz. Artık bu aşamadan sonra buradaki ayrıklık kapanacak ve beraber öreceğim. Tek paça şurayı çalışacağım. Şuradaki 55 ilmeği çalışacağım. Sonra diğer şu yuvarlak görünen yerde de diğer paçamı çalışacağım. Burayı birleştirmek için şimdi örgüme böyle devam edeceğim diyelim. Nasıl burada en son örgüm bu şekilde duruyor. Sıramın devam etmesi için şurada yapmıştık ya arkadaşlar. Hiç kafanız karışmasın. Burada sıramın aynı şekilde bozulmadan devam etmesi için hiç buradaki olan ilmekleri 2, 4, 6, 8, 10, 2, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 ilmeğimi şişime hiç örmeden boş olarak geçiriyorum. Şöyle. Boş olarak örmeden şöyle aktaralım. Haroşa örgüsü olunca sıralamanın devam etmesi gerekiyor. Şimdi burada örgümüzü artık dikeceğiz ve paçamız için burası da birleşik olarak örüp ilerleyeceğiz. Buradaki ipimi kesiyorum. Birazcık da uzun kesebiliriz. Dikişte kullanırız belki. Şöyle. Tamam. Şimdi burasını birleştirmiş olacağız. İpimi buradan bağlayacağım. İpimi bağlamış oldum. Artık şu diğer A ortasına kadar ilmeklerimi öreceğim. Şimdi şurada da örgümü birleştirmiş olacağım. Buradaki paçayı örerken
farklı yardımcı şişle de örüp ilerleyebilirsiniz. Şimdi benim yanımda farklı şiş yoktu. Aynen şişimle devam ediyorum. Misinalı şişimle. Şu kestiğim ipi burada bağlayacağım. Evet. Hiç bozmadan bu sırayı haroşa örgüyle örüyorum. A ortama geldim ve örgümü çeviriyorum. Çünkü sadece şuradaki 55 ilmeğimizi öreceğiz. Şurada gördüğünüz buradaki 55 ilmeğim şişimde bekleyecek. Onu sonra çalışacağız. Gördüğünüz gibi burayı birleştirmiş oldum. Bu şekilde birleşik olarak örüp ilerleyeceğiz paçamızı. Şöyle bir görüntü oluyor. Örgümü çeviriyorum. Diğer ortama geldim çünkü. Hiçbir detay yok aslında. Buradaki gördüğünüz birleştirmesini de yaptım zaten. Şu 55 ilmeğimizi yeterli uzunluğa gelene kadar örüp ilerleyeceğiz. Yine sizler isteğinize göre ayak bileğine doğru isterseniz sağında solunda birer kesme yapabilirsiniz. Tek paça çalışmamı tamamladım. 38 diş haroşa sırası çalıştım. Santim olarak ölçtüğümde de 18 santim örmüş olduk. Bu 38 sıra tamamladık. Aynı zamanda örgümüzün sağında solunda paça kısmına doğru, bilek kısmına doğru kesmeler yaptım. 3 ilmek kestim ve bu 55 ilmeğim 52 ilmekle tamamladım. Sizler tercihinize göre kesme de yapmayabilirsiniz ya da 2 ilmek daha fazla kesme yapabilirsiniz. Paçasının uzunluğunu da yine kendi tercihinize, bebeğinizin boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Yine tulumun şu beden uzunluğunu da aynı şekilde tercihinize göre daha uzun veya kısa yapabilirsiniz. Şu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi burayı sıfır dikişle dikelim. Aslında burayı kapalı bir şekilde de örüp ilerleyebilirdik. Misinalı örgüyle, biliyorsunuz, yuvarlak örgü tekniğiyle. Ama misinalı şişle örmesini bilmeyen, bunu yapmasını sevmeyen arkadaşlar için açık olarak çalıştık biz. Gayet böyle de yapılabiliyor. Şimdi tersini çevirip dikelim. Şu yan tarafı bir birleştirelim. Sonra diğer paçayı çalışalım. Burada şuradan başlayacağım. Koltuk altından ilerleyeceğim. Kalın olmayan bir dikişle dikmemiz yeterli olacak. Şimdi örgümün kenarları diş diş oldu. Bir sağından bir solundan alarak dikeceğim. Bakalım şurada bir açıklık oluyor mu? Hayır. Dikmeye devam ediyorum.
Dikişimi tamamladım. İpim bitince kolumun ucundaki dikmek için bıraktım. İpimle şöyle yukarı doğru devam ettim. Dikişimizi yaparken çok sıkmadan dikelim. Örgümüzle aynı esneklikte olmasına dikkat edelim. Sizin örgünüzün kenarı diş diş olmadıysa bu hiç sorun değil. İnce bir dikişle örgümüzü birleştirelim. Hiç sorun bile olmaz. Şöyle ön yüzden baktığımızda gayet güzel. Diğer paçamız için ipimizi bağlayıp devam edeceğiz. Buradaki 55 ilmeğimi de yine diğer paçamda nasıl çalıştıysam aynı uzunlukta. Kaç tane kesme yaptıysanız burayı da aynı eksiltmeler yaparak paçamızı tamamlayın. 38 sıra örüp bitirelim. Ben 52 ilmekle bitirmiştim. Burayı da aynı şekilde çalışıp tamamlayalım. Bir detay olmadığı için örüp ilerleyip tamamlayalım paçamızı, sonra devam edelim. Buradaki kalan işaretli hiçbir işimiz yok. Bunu da alıyorum tabii. Kafanız karışmasın. Sadece haroşa örgülerle örüp ilerliyoruz. Burada zaten örgümüze geri döneceğiz. Bu 55 ilmeği çalışacağız. Çalışmamı da tamamladım tulumumdaki. Bu aşamada bacak arasındaki düğme ilik çalışması için ilmek toplayacağız. Şöyle ilk önce şuradan göstereyim. İlik açmadan sadece ilmek toplayıp ördüğümüz detayı yapalım. Sonra ön taraftan ilmek toplayıp ilik açarak bu pat çalışmamızı yapalım. Bunun için tulumumun arkasını çeviriyorum. Şu detay var ya, şu. Buradan örgümün ön yüzü bende kalacak şekilde ilmek toplayacağım. İsterseniz tığ yardımıyla da ilmeklerinizi çıkarabilirsiniz. Benim gibi böyle şişle de toplayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Uygun yerlerden haroşa sıralarının arasından ilmeklerimi çıkarıyorum. Hiç sırayı atlamadan haroşa sıraların arasından ilmeklerimi çıkarmaya devam ediyorum. Şimdi şuraya kadar 38 ilmek çıkardım ben. Burada şuna dikkat edelim. Mesela burada sizler 38-39 ilmek çıkardıysanız diğer tarafta da aynı sayıda ilmek çıkarmaya dikkat edelim ki orantılı, eşit bir görüntü olsun. Şimdi ortasından ilmek topluyorum. Ortasından da ilmeklerimi topladım, sıramı takip ederek diğer taraftan devam ediyorum. İlmeklerimi topladım. Buradan A ortasına kadar 38 ilmek, A ortasından 7 ilmek, diğer taraftan da 38 ilmek topladım. Sizler kendi tulumunuzda, bu sayının hiç önemi yok aslında. Sadece nasıl burada toplam kaç ilmek çıkardıysanız diğer tarafta da aynı sayıda çıkaracağız. Sonra çıkardığınız ilmek sayısına göre de ilik arasındaki eşitliği sizler ayarlayabilirsiniz. Mesela ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilik çalışmışım. Sizler isterseniz bunu 8 yapabilirsiniz, 9 yapabilirsiniz. Daha sık sık ilik de çalışabilirsiniz. Bu detay hiç önemli değil. Siz kendi örgünüze göre ayarlarsınız. Bu aşamada önemli olan
Aynı sayıdan ilmek toplamak, orantılı görüntüyü sağlamak. Ön tarafta da açacağımız ilikleri de ilik aralıklarını hesaplayarak iliğimizi çalışarak pat çalışmamızı tamamlamak. Şimdi buradan çıkardığım ilmekleri ben öreceğim. Kaç sıra haroşa ördüğümü söyleyeceğim. Hiçbir eksiltme, artırma vesaire burada bir şey yapmıyorum. Bu topladığım ilmekleri birkaç sıra haroşa olarak öreceğim. Sıralarımı tamamladım. Bütün ilmeklerimi de kestim, kapattım. Video uzamasın diye buraları geçiyorum. Burada 3 diş haroşa sırası örmüş oldum. Şöyle bir görüntümüz var. Buradaki ipleri de içine alalım. Sağındaki solundaki ipleri tığ veya iğne yardımıyla temizleyelim. Dibinden kesmeyelim, sökülmesin. Şimdi aynı şekilde bu ön taraftan örgümün ön yüzü yine bende kalıyor. Aynı sayıda şu A ortasına kadar 38 ilmek, burada 7 ilmek, 38 ilmek toplayacağım. Ön tarafta düğme dikeceğim için 4 diş haroşa sırası çalışacağım. İlk açacağımız için 4 sıra yapalım. Arka tarafta 3 sıra yaptık haroşamızı. Şimdi burada da yine aynı şekilde ilmeğimizi toplayalım. İlmeklerimi topladım. 2 sıra haroşamızı yapalım. Sonra eşit aralıklarla iliklerimizi açacağız. 2 sıra haroşamı ördüm. İlikleri çalışacağız. İlmek alış şeklimden dolayı ben örgümün arka yüzünde yapacağım iliklerimi. Sizler nerede düzgün düşüyorsa örgünüzün ön yüzünde de iliklerinizi açabilirsiniz. Başta 5 ilmeğimi örüyorum. 4, 5. 5 ilmeğimi ördüm. Şişime şöyle bir doladım. Sonra yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Birinci ilmeğimi çalışmış oldum. Bu kestiğim ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 10, 11 ilmek örmüş oldum. Şu dolamadan sonra bu kestiğim ilmeği de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek ördüm. Tekrar şişime doluyorum ve yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. İkinci ilmeğimi yapmış oldum. Şöyle. Yine bu kestiğim ilmeği de sayıyorum. 11 ilmek öreceğim. 1, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Şişime doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yine iliğimi çalışmış oldum. Bunu sayarak 1, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Şişime doladım. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İliğimi açtım. Kaç tane açmış olduk? 1, 2, 3, 4 tane iliğimi açtım. Şimdi yine 11 ilmek örüyorum. On, 11. Şişime doladım. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. İliğimi açtım. 11 ilmek örüyorum yine. On bir ilmek ördüm. Şişime doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu ilmeği de sayarak 11 tane örüyorum. 1, 10, 11. Şişime doladım. Son ilmeğimi açıyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Diğer tarafta 5 ilmek örerek ilmeğimize başlamıştık. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimizi örmüş olduk. Artık iliğimizi çalıştık. Son 2 sıra haroşa öreceğiz
Ve sonrasında ilmeklerimizi kesip kapatınca düğmeleri de dikince tulumumuzu tamamlamış olacağız. Doladığım ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum tabii ki. Başka bir detay yok burada şimdi. Zaten ilikleri çalışmış olduk. 2 sıra haroşamızı tamamlayalım. Toplamda 4 diş haroşa sırası olmuş olacak. Sonra ilmekleri kesip kapatalım. İliklerimizi açtıktan sonra son 2 sıramı da ördüm, tamamladım. Sonrasında düğmelerimi de diktim. Şöyle katladığımda tam iliklerin karşısına denk gelen yerlere de düğmelerimi diktim. 7 tane ilik açmış olduk. Düğmelerimi de dikince tulumumuzu tamamlamış olduk. Son haliyle ölçüsüne vereceğim. Genişliğine bakalım. 28 santim genişliği olmuş oldu. Omuzdan paça uzunluğuna baktığımda 47-48 santim arası çalışmış olduk. Tek paçamızın uzunluğu 18 santimdi. Kolumuza yine bakalım. Kolumuzun uzunluğu da 14-15 santim arası çalışmış olduk. Roba uzunluğuna da bakalım. Burayı soran arkadaşlarım da oluyor. 13 santimde roba çalışmamız oldu. Şöyle yakayı ilikledikten sonra şuradan A kısmına kadar baktığımda da 28 santim çalışmış. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar için 1 yaş gibi hemen sayılarını vereyim sizlere. Biz 74 ilmekle başlamıştık. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar 84 ilmekle başlayabilirler. Dağılımında yakayı yine örecekler. 15 sıra, 16 sıra. Uzunluğunu siz kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Sonra yakayı ördükten sonra 16 ilmek önlere vereceğiz. 9 ilmek kollara, 26 ilmek arka, 9 ilmek kol, 16 ilmek öne vereceğiz. Bu aradaki 2 sabit ilmeğimiz de yine şu 2 düz sabit ilmeğimiz de yine 2 ilmek olarak kalacak. Zaten toplamda 84 ilmekle tulumumuzu öreceğiz. Biz burada roba uzunluğunu 20 defa gizli artırma yaparak roba uzunluğunu yapmıştık. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlar da 22-23 sıra yaptığında yine örüp bakarsınız uzunluğuna. Bebeğinizin bir kıyafetini ölçerek de ilerleyebilirsiniz. Roba uzunluğunu da ayarladıktan sonra kolları örersiniz, sonra bedeni örersiniz. Tercihinize göre A uzunluğunu tabii ki daha uzun yapacaksınız. Yine kolları ve paçaları da daha uzun çalıştığınızda büyük tulum elde etmiş olursunuz. Tulumumuzun büyüklüğü 3-6 ay arası uyumlu oldu. Bu bebeğin kalıbına göre değişir biliyorsunuz. Aynı zamanda sizin örgünüzdeki kullandığınız malzemelere göre de değişir. İpinizin kalınlığı, elinizin sıkılığı, şiş numarasına göre. Benim ördüğüm ölçüler bu şekilde oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de yapıp denerseniz tecrübelerinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Tekrar başka çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.